Arkadaşlar hepinize merhaba. 2023-2024 yılının en iyi kış lastiklerini incelediğimiz videoda Lassa test konuğumuz olmuştu ve testte Nokian yoktu. Özellikle yorumlarda pek çok arkadaş Nokian neden yok bu testte diye soru sormuştu. Ben de hem Nokian'ın olduğu hem de SUV araçları için yapılmış güzel bir test buldum. Test verilerini Tire Review'den aldım. Linkini aşağı bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Lastik ebatlarımız 235, 60, 18. Test verilerine kuru zemin frenleme testiyle başlayalım. Pirelli, Michelin ve Maxxis oldukça güzel performans sergilemişler. Nokian ne yazık ki kuru zemin frenlemede iyi bir performans sergilememiş. Bakalım ıslak zemin ve karlı zeminde nasıl bir performans sergileyecek. Kuru zemin yönlendirme testinde Pirelli, Hankook açık ara öndeyken Goodyear Ultra Grip Performans SUV lastiği oldukça geride kalmış. Gelelim kış ayları için önemli bir veri olan ıslak zemin frenleme testine. Michelin, Bridgestone, Continental ve Hankook'u da buna ekleyebiliriz. Güzel performans sergilemiş. Nokian ortalama bir performans sergilerken Maxxis bu testin açık ara kaybedeni olmuş. Islak zemin yönlendirme testinde Pirelli, Goodyear, Continental ve Michelin yine iyi performans sergilemiş. Nokian ıslak zemin yönlendirme testinde de çok başarılı olamamış. Gelelim ıslak zemin kızaklama testine, yani aquaplaning testine. Bu testte Nokia rakiplerine fark atarak birinci sıraya yerleşmiş. Continental oldukça düşük bir puan sergilemiş. Kış aylarının olmazsa olmazı karlı zemin frenleme testine bakacak olursak Hankook, Nokian ve Michelin gerçekten güzel bir fren mesafesine sahip. Maxxis rakiplerinin biraz daha gerisinde kalmış. Karlı zemin hızlanma testine baktığımızda Michelin, Pirelli ve Bridgestone'u yine görüyoruz. Nokian ortalama bir performans sergilemiş. Karlı zemin yönlendirme testine geldiğimizde Michelin, Continental ve Goodyear oldukça güzel performans sergilerken Nokian yine ortalama bir performans sergilemiş. Gürültü seviyesine geldiğimizde Michelin oldukça sessiz bir lastikken Nokian biraz daha sesli, ama Hankook dış gürültü seviyesiyle herkesin kulağını tırmalayacak gibi gözüküyor. Yuvarlanma direncinde Continental, Bridgestone ve Hankook iyi performans göstermiş. Nokian yine ortalama bir performans göstermiş. Goodyear ise bu testin kaybedeni olmuş. Sıralamaya gelecek olursak 8. sırada Maxxis var. Kuru zeminde iyi performans gösterirken karda ve ıslak zeminde düşük performans, yüksek yuvarlanma direnciyle puan kaybetmiş. 7. sırada Goodyear Ultra Grip Performance Plus SUV modeli var. Islak ve karlı zeminde iyi performans gösterirken düşük kuru zemin performansı, testte en yüksek yuvarlanma direnciyle puan kaybetmiş. 6. sırada Pirelli var. Kuru zeminde en hızlı tur, kısa frenleme mesafesi, karda iyi performans ve düşük gürültü seviyesiyle öne çıkıyor. Ortalama ıslak zemin performansı göstermiş Pirelli. Gelelim çokça merak edilen Nokian'a. Nokian rakipleri karşısında ancak 5.liği alıyor. En iyi suda kızaklama direnciyle karda çok iyi performans gösteren bir lastik. Kuru zeminde düşük performans, yüksek dış gürültüsüyle puan kaybetmiş. Yani Nokian için özellikle bir açıklama yapmak istiyorum. Öven arkadaşlar muhtemelen kar performansından çok memnun kaldıkları için övüyor. Evet, eğer çok karlı bir yerde yaşıyorsanız Nokian rakiplerine göre iyi olabilir. Fakat bir genelleme yaparsak, performans ortalamalarını alacaksak o zaman Nokian biraz daha geride kalıyor, ama tabii ki kesinlikle kötü bir lastik değil. 4. sırada Bridgestone var. Islak zeminde çok iyi fren mesafesi, düşük yuvarlanma direnciyle öne çıkarken kuru zeminde ortalama bir performansa sahip. 3. sırada yine güzel bir lastik var. Hankook. Karlı zeminde en iyi fren mesafesi, ıslak zeminde iyi performans, düşük yuvarlanma direnciyle öne çıkarken ortalama konfor ve yüksek dış sesle puan kaybetmiş. 2. sırada Michelin var. Islak zeminde iyi yol tutuş, testte en iyi frenleme, genel olarak karda en iyisi, en düşük gürültü ve en yüksek konfor seviyesine sahip güzel bir lastik. Ortalama yuvarlanma direnci, ortalama suda kızaklamayla biraz puan kaybetmiş, fakat karda en iyi performans gösteren lastiklerden biri şüphesiz Michelin. Testin galibine gelirsek Continental birinciliği almış. Çok iyi dengelenmiş bir lastik. Tüm koşullarda iyi performans, testte en düşük yuvarlanma direncine sahip. Gürültü ve suda kızaklamada nispeten düşük bir performans göstermesine rağmen genel performans anlamında birinciliği elde etmiş bir lastik. Kış lastiği alacaklar için şöyle bir tavsiyede bulunayım arkadaşlar. 8. sırada bulunan Maxxis haricinde diğer tüm lastikler, Goodyear'dan tutun Continental'e kadar tüm lastikler sizi memnun edecektir. Aradaki fark, emin olun, çok büyük farklar değil. Teste tabi olan ve ilk 7'ye giren 7 lastikten
birini, ekonomik olanını tercih ederseniz fiyat performans anlamında mutlu olursunuz. Hepinize emniyetli ve güvenli sürüşler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.